Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaktüslerimde gözlemlediğim bir sorunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu sorunu nasıl fark ettiğimle başlayayım. Önde görmüş olduğunuz 3 kaktüsüm yaklaşık bir 6 ay önce bana hediye edilmişti. Geçen süre zarfında ortadaki ve en soldaki kaktüsümde bazı gelişmeler fark ettim. Bakın kendisinin üstte 2 tane kulağı var. Bu kulaklar geldiğinde yoktu. Yaklaşık bir ay falan oldu sanırım bu kulaklar çıkalı. Daha sonra bu kaktüsümde böyle küçük küçük yavrular verdi. Ama en sadık kaktüsüm herhangi bir gelişim göstermedi. Ben de bundan birazcık şüphelendim. Neden acaba sütun kaktüsüm herhangi bir gelişim göstermiyor diye. Sonrasında kaktüslerimin üzerinde bazı izler fark etmeye başladım. Bu izlerin güneş yanığı olabileceğini düşündüm. Ama ben kaktüslerime üstten sulama yapmıyordum. Genelde alttan sulayarak kaktüslerime su veriyorum. O yüzden güneş yanığı olma ihtimali de yoktu. Biraz araştırıp kaktüs bakan diğer arkadaşlarıma da sorduğumda bu sorunun aslında kaktüslerde veya diğer bitkilerde gözlemlenen bit hastalığı olduğunu öğrendim. Şimdi size kaktüslerinizde bu bit hastalığını nasıl fark edebileceğinizi göstereyim. Yani en azından kaktüslerimin üzerindeki bu lekeleri göstereyim. Görmüş olduğunuz bu sütun kaktüsümün üzerinde fazlasıyla vardı. Ben birazcık temizlemeye çalıştım ama hala temizlenmesi gerekiyor. Özellikle dikenlerin altında böyle yara kabuğu gibi kabuklar var. Daha sonrasında bunun da bazı yerlerini temizledim ama bu gördüğünüz kabuğumsu şeyler aslında bitmiş. Yılan kaktüsümde de var. Şuralarda. Yalnız bunda çok çok küçük var. Sanırım yapısından dolayı. Buradaki birçok kaktüsümde bu sorun mevcut. Opuntiyalarımda da var. Bazılarını temizledim. Bazılarını da şimdi temizleyeceğim. Bakın özellikle bu kaktüsüm saksısı normal bir saksı değil. Ben plastik bir kaba ekmiştim. Çünkü bu saksısını değiştirirken elimde büyük bir saksı yoktu. Öyle değiştirdim. Bunda da kaldı. Aynı sorun bu kaktüsümde de var. Zaten fazlasıyla büyükler. Ve nasıl zarar verdiğini görebiliyorsunuz. Bakın. Bazı yerlerde kaktüsü çürütmüş gibi böyle değişik bir şekil var. Anlamlandıramadığım. Bitkilerde gözlemlenen bu bit hastalığının 2 farklı çeşidi var. Bir tanesi unlu bit, diğeri de kabuklu bit. Benim bitkilerimde gözlemlediğim kabuklu bitlerde böyle yara kabuğu şeklinde bitkinin üzerinde yapışmış, yayılmış halde görebilirsiniz. Unlu bit de tıpkı ismi gibi böyle unumsu bir yapıya sahip. Bitkinin yapraklarına, gövdesine yapışan ve o şekilde büyüyüp çoğalan bir zararlı bir organizma. Bunları temizlemezsek ne olur? Büyük kaktüsümde gördüğünüz gibi kaktüse zarar veriyor. Sadece kaktüse değil, üzerinde bulunan bütün bitkiye zarar verebiliyor. Çoğalıyor. Çoğaldıkça işte bitkinin etrafını, gövdesini, yapraklarını, her yerini kaplayabiliyor. Bu çoğalma sadece böyle nokta nokta veya küçük adımlarla olmuyor. Herhangi bir yerdeki çoğalma kendisini de büyütebiliyor. Kendi gövdesini de büyütebiliyor yani bu organizma. Böyle olunca da bitkiyi öldürmeye başlıyor. Bitkinizde mesela benim büyük kaktüsümde büyük çoğunlukla deformasyonlara sebep oldu. Bu sebepten ötürü şu anda kaktüsüm kötü görünüyor ve üzücü bir durum açıkçası. Bunları temizlememiz gerekiyor. Peki bunları temizlerken neler yapmamız gerekiyor? Neler kullanmamız gerekiyor? Öncelikle ben bugün bitleri temizlerken kullanacağım malzemeleri göstereyim. Benim burada kaktüslerime herhangi bir işlem yaparken işte tozlaştırma, ayırma gibi işlemler yaparken kullandığım bir tane küçük bir bıçağım var. Bu bıçağımı kullanacağım. Siz herhangi bir keskin bir alet, daha doğrusu ucu sivri olan herhangi bir alet kullanabilirsiniz. Çünkü yaparken de göreceksiniz bu kabuksu bitleri kaldırmak birazcık zor oluyor. Yani bunu tırnağınızla yapamazsınız veya
ne bileyim başka bir şeyle, sadece cımbızla yapamazsınız. O yüzden böyle sivri uçlu bir şey kullanmanız gerekiyor. Bu malzemeyi kullanmadan önce de dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bir tane bıçak kullanıyoruz. Daha sonrasında kabukları kaldırdıktan sonra bazen inatçı olabiliyorlar, hemen gelmiyorlar. Çekmek için kullandığım bir tane cımbızım var. Bir de kaktüsler dikenli bitkiler olduğu için elinize diken batabilir veya hani batan dikenler böyle çok büyük olmasa da çok ince olabiliyor. Bu da birazcık canınızı acıtabiliyor. Yani vücutta kaldığı zaman, derinin üzerinde kaldığı zaman insanın canını acıtabiliyor. Eldiven veya benim gibi böyle kağıt havlu kullanabilirsiniz. Bunlar kalın olduğu için ben 1 veya 2 yaprak koparıyorum. En azından kaktüsü tutarken direkt bu şekilde temas etmiyorum da hani peçeteyle beraber tutuyorum. Daha rahat oluyor. Bakın zaten şu an elime bir tane diken battı. Böyle sorunlarla karşılaşmamış oluyoruz. Genel olarak bu sorunla karşılaştığımızda ya da en önemlisi karşılaşmadan önce ne yapacağımızı anlatayım. Ben araştırırken kimyasal değil de nasıl denir? Zirai ilaç. Evet, zirai ilaçlarla bu bitlerle mücadele edildiğini öğrendim. Bir de bazı kişiler farklı yöntemler kullanmışlar. İşte evde hazırladıkları bazı sularla. Ama ben o riske girmek istemedim. Çünkü sonuçta bitkinin üzerinde o bitleri temizlerken bazı yaralar oluşuyor. Bu yaralar böyle herhangi bir şey sürülüp de tehlikeye atılacak şeyler değiller. O yüzden ben direkt zirai ilaç satan yerlerden bir tane ilaç alıp daha sonra bitkilerimi ilaçlamayı düşünüyorum. Bu ilaçlamanın aslında sadece bit görüldüğünde değil, düzenli olarak yapılması gerekiyormuş. Senede 1 veya 2 kere bu ilaçlamayı yaparsak bu tarz rahatsızlıklarla karşılaşmayız. Ben de bundan sonra düzenli olarak bitkilerimi ilaçlayarak bu ve benzeri sorunlarla uğraşmamak adına önceden önlem almak istiyorum. Yapacağım da. İlaçlamayla ilgili yapabilirsem yine bir video çekerim. Aldığım ilacın nasıl bir ilaç olduğunu, nasıl hazırlanması gerektiğini, bitkilerin üzerinde nasıl kullanılması gerektiğini ve kullanıldıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı yine bir tane video çekerim. Hem sizin için de bir bilgi olur, bilgi paylaşımı yapmış oluruz. Çünkü ben kabuklu bitle alakalı araştırma yaparken herhangi bir video bulamamıştım. Çoğunlukla unlu bit ile alakalı videolar var. Ama kabuklu bit videosu bulamamıştım. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Evet, şimdi temizleme yapacağız. Ama temizleme yapmadan önce birazcık daha nasıl fark edebileceğinizi anlamanız için size örneklerini göstereyim. Ben zaten ayrıntılı fotoğraflarını çekip videoya eklerim. Orada görürsünüz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada ve şu bölgede bazı kabuklu yapılar var. Çok şükür ki bunlar daha küçükler. O yüzden çok sorun olmadı. Daha sonra bu kaktüsümün üzerinde, yine burada, buralarda bitlerimiz mevcut maalesef. Bunları temizleyeceğiz. Bu büyük olanla başlayayım. Hem en azından sizin de görmeniz kolay olur. O yüzden birkaç tane temizlemeye çalışalım. Ucu sivri olan malzememi alıyorum. Ben bunu temizledim. Siz de temizleyerek kullanırsanız daha kolay olur. Bitin olduğu bölgede böyle çok fazla batırmıyorum. Kenarından kaldırmaya çalışıyorum. Zaten bazıları çok inatçı değilse hemen kalkıyor. Ama bazıları çok inatçıysa sizi uğraştırabiliyor. Kaldırdığım parçayı oradan almaya çalışıyorum. Bunun toprağa düşmemesine dikkat edin. Düşerse de almaya çalışın. Hatta değiştirebiliyorsanız çiçeklerinizin toprağını da değiştirin. Çünkü bu rahatsızlık biraz başa bela bir rahatsızlık ve toprakta kaldığı zaman sıkıntılar yaratabiliyor.
temizlediğimi alıyorum, bir kenarıya bırakıyorum ve temizleme işlemine devam ediyorum. Bunu yaparken kaktüsüme zarar veriyorum, onun yaralanmasına sebep oluyorum gibi üzüntülere kapılmayın lütfen. Çünkü bakın burada da görmüş olduğunuz gibi zaten bu rahatsızlık sizin kaktüsünüze fazlasıyla zarar veriyor. O yüzden siz yaptığınız işlemi hiç çekinmeden yapın. Siz kaktüsünüze aslında bir zarar vermeyeceksiniz. Onun kurtulmasına yardımcı olacaksınız. Yani bu şey gibi, hasta olan bir çocuğun iğne olmaktan korkması gibi. Evet, korkabilir ama bir iğne olmadan veya bir şurup içmeden kurtulamaz o rahatsızlıktan. O yüzden birazcık bu tarz müdahalelere dayanmak lazım. Bu şekilde temizleyeceğim bütün kaktüslerimi. Biraz zaman alacak ama yapacak bir şey yok. Yani bu kadar büyümesinin sebebi de, ilerlemesinin sebebi de birazcık benim dikkatsizliğim olmuş. Dediğim gibi ben ilk başlarda bunları güneş yanığı zannetmiştim. Çünkü özellikle bu kaktüsüm balkonda yağmur alan bir yerde duruyor ve son zamanlarda, son 1-1,5 aydır burada çok ciddi yağmurlar yağdı. Gördükçe tabii ki de hani saksıdaki fazla yağmur suyunu boşaltıyorum ama her zaman müdahale edemiyoruz. Her zaman evde olmuyoruz. O yüzden güneş yanığı diye aldanıp aslında bir bit problemi olduğunu gördüm. Şimdi bu çok dikenli olduğu için ben böyle kazıma işlemini yapacağım. Daha sonrasında saksısının toprağını değiştireceğim. Hatta bir tane de yeni saksı alırım buna. O yüzden toprağa düşmesi şu an benim için sorun değil. Gördünüz, bu şekilde temizliyorum. Başka bir kaktüsümde de nasıl temizlediğimi göstereyim. Bunun üzerindekiler birazcık daha küçük ama daha yoğunlar. O yüzden sizin görebileceğiniz bir yerdekini yapayım. Burada dikenlerin altında var. Bakın burada. Evet, bu şekilde kaldırarak alıyorum. Bu şekilde temizleyeceğim tek tek hepsini.